Video oyunları, 1970'lerin basit Atari oyunlarından günümüze çok yol kat etti. Öyle ki, eğlencenin ötesinde bir yaşam biçimine dönüştüğünü de görebiliyoruz. Genel olarak konsol, bilgisayar, ekran oyunlarını kastettiğimiz video oyunlarından, hangisini nasıl kullandığınıza göre dezavantajları olduğu gibi, çeşitli faydalar da sağlayabiliriz. Çocuklara yönelik bir şov programını izlemekle, Minecraft'ta koca bir dünya inşa etmek arasında mutlaka bir fark olacaktır. Çocuklarının antisosyal, obez ev çocukları olmalarını önlemek için, çok katı ebeveyn olmaktan ziyade, incelikli bir yaklaşım benimsenmelidir. Oyunlar bir ekrandan ziyade, sağladığı faydalara göre değerlendirilmelidir. Genel itibariyle önerilen kullanımlar şu şekilde. 2 yaş ve altının, görüntülü sohbet haricinde medya kullanımından uzak tutulması. Okul öncesi çağındaki çocuklar, günde en fazla 1 saat. Okul çağındaki gençler için, kaliteli uyku, düzenli egzersiz gibi etkinliklerin yerini almayacak kadar. Video oyunları konusunda en dikkat çeken araştırmalardan biri, faydalarının öz belirleme teorisi üzerinden değerlendirildiği çalışma. Öz belirleme kuramında ifade edilen temel psikolojik ihtiyaçlar, kendi adına karar verebilme ile ilgili olan özerklik, başa çıkabilmede kendini yeterli hissetme isteği olan yetkinlik ve tatmin edici, destekleyici sosyal ilişkilere duyduğu ihtiyacı ifade eden ilişkili olma gereksinimidir. Bu üç unsuru teşvik eden faaliyetlerde bulunmanın, iyi oluş duygusunu sağlayacağı. Seçme ve yürütme konusunda özgür oldukları oyunlarda özerklik deneyimi. Oyunda zorlukların üstesinden gelmede yetenekli ve etkili hissederlerse yetkinlik ve diğer oyunculara yakınlık, bağlılık hissetmek, ilişkili olma gereksinimini sağlar. Belirtildiği gibi burada anlatılmak istenen, girdiği kabın şeklini almak değil. Özellikle gelişim çağındaki çocuklarda, omurga, basık kalça, çarpık bacaklar gibi fiziksel sorunlara neden olabilecek uzun süreli hareketsizliklerden kaçınılmalıdır. Belki de, çocuk doğasından gelen enerji patlaması, bu sorunlara karşı biyolojimizin geliştirdiği bir kaçınımdır. Gelelim video oyunları konusunda gerçekleştirilen çalışmalardan derlediğimiz listeye. Video oyunları, el becerilerini geliştirebilir. Laparoskopik cerrahide uzman 33 kişinin katıldığı bir çalışma, video oyunları oynayanların uygulama prosedürleri sırasında, oyun oynamayan meslektaşlarına kıyasla, %27 daha hızlı olduğunu, %37 daha az hata yaptığını buldu. Kadın ve erkek 303 cerrahın oluşturduğu farklı bir çalışmada, uzamsal beceriler ve el becerisi gerektiren video oyunları oynayan cerrahların ilk denemelerinde, oyun oynamayan cerrahların 10. denemelerinden daha hızlı oldukları görüldü. Video oyunları görüşü geliştirir. 10 saat boyunca ekrana doğrudan bakmadığınız ya da dibine kadar girmediğiniz sürece, video oyunları oynamak daha iyi görüş sağlayabilir. Bir çalışmada, 30 saatlik bir eğitime tabi tutulan 10 erkek öğrenci, oyuncu olmayan 10 kişiye karşı test edildi. Eğitime tabi tutulanlar, gelişmiş uzaysal çözünürlük sayesinde, karmaşık alanlarda nesneleri daha net görebildiler. Her oynanan oyunda, ayrıntıların önemli olduğunun ortaya çıkmasından dolayı ayrıntıları görmek için koşullanabildiler. 10 haftalık oyun süreciyle yapılan bir çalışmada, gri'nin farklı tonlarını ayırt etmede beceri oranının yükseldiği açıklandı. Tembel göz kullanımının sağlandığı farklı bir çalışmada, katılımcıların daha iyi görüşe sahip gözleri kapalı tutuldu. Katılımcıların tembel gözlerinde önemli, hatta bazılarında normalleşme seviyesinde gelişme görüldü. Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Problem çözme, hafızaya yönelik bilmece bulmaca gibi beyin oyunlarının faydalarını az çok biliyoruz. Video oyunları da bir bulmaca, sudoku etkisi gösterebilir. Beyni eğitebilir, yeni düşünce yolları açabilir ve zihni keskinleştirebilir. Bulmaca ya da oyunlar, zihne yönelik herhangi bir görevi yerine getirmek, beynin pratiği açısından önemlidir. 50 yaş ve üstü katılımcılarla gerçekleştirilen 10 saatlik oyun çalışması, katılımcılarda bilişsel işlevselliğin artmasını sağladı. Çalışma 681 kişiyle gerçekleştirildi ve 5 ila 8 hafta sürdü. Tüm testlerde 1,5 ila 6,5 yıl aralığına tekabül eden iyileşmeler görüldü. Video oyunları beynin gri maddesini artırabilir. Araştırmalar, düzenli olarak video oyunları oynamanın, beyindeki gri maddeyi artırabileceğini ve aynı zamanda, beynin bu işlevlerle ilişkili alt bölgelerinde daha iyi bağlantı sağlayabileceğini göstermiştir. Beyin üzerinde gelişmiş bilişsel kontrol, duygusal düzenleme, görmenin mekansal çözünürlüğü, el-göz motor koordinasyonu ve kontrast duyarlılığı dahil olmak üzere, bir dizi yararlı etkisinin olabileceğine dair artan kanıtlar var. Bu da, düzenli olarak aksiyon video oyunları oynamanın, kas kontrolü, görme ve duyma gibi duyusal algılama becerileri, hafıza işlevi ve duygu, konuşma, karar oluşturma unsurlarından sorumlu gri madde miktarını artırır. Bu araştırmada, profesyonel veya uzman seviyelere ulaşmış 27 oyuncunun beyin analizleri, genellikle bu tür oyunları oynamayan kişilerin analizleriyle karşılaştırıldı. Video oyunları, insanların disleksiyi aşmasına yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, disleksinin anahtar bir bileşeni olan dikkat güçlüklerine işaret etmektedir.
Bir çalışma, disleksiklerin, aksiyon ağırlıklı oyun seanslarından sonra, okuduğunu anlama becerileri geliştirdiklerini göstermiştir. Neden olarak, oyunların sürekli değişen, yoğun odaklanma gerektiren ortamlara sahip olmaları gösteriliyor. Ayrıca, oynamak için metin talimatları bulunması gerektiğinden ve farklı mecralarda araştırmaya yönlendirmesinden dolayı, okuma becerilerinde küçük bir artış olabileceği görülüyor. İyi bir lider olmanıza yardımcı olabilir. Belirli oyun türleri, topluluk oluşturmak, güvenliklerini sağlamak gibi liderlik özelliklerini ödüllendiriyor ve cesaretlendiriyor. Araştırmacılar, bunun kariyer hedefleriyle bağlantılı bir motivasyon sağlayabileceğini belirtiyorlar. Doğaçlamalar, iş yerinizde oluşabilecek bir kriz anında, seri hareket etmenizi sağlayabilir. Öğrenmeye ilginizi çekebilir. Geçmişte, oyunların okuma ve matematik becerilerini geliştirmek için kullanılabileceği fark edilmişti. Günümüzde tarih, politika, kimya, mimari gibi çeşitli konuları içeren çok çeşitli oyunlar da mevcut. Birçok oyun, hikayelerini yönlendirmek için gerçek tarihi olayları kullanır. Araştırmacılara göre bu karakterler ve mekanlar, kültür hakkında daha fazla şey keşfetmeye olan ilgiyi artırabilir. Oyunlarla ilgili kitaplar, haritalar ve diğer kaynakları elde eden ebeveynler de, çocuklarının öğrenmeye daha fazla ilgi duyduklarını bildirdi. Fiziksel olarak daha aktif hale gelebilirsiniz. Bazı oyunlar tüm vücut düzeyinde bir etkileşimi teşvik ederken, basit bir el kumandası gerektirenler bile fiziksel bir aktiviteye yol açabilir. Bugün birçok konsol, oyuncuları koltuktan kaldırıp ayağa kaldıracak teknolojiye sahip. Basketbol, tenis tarzı spor oyunlarının, aynı becerileri dışarıda uygulamayı sağlayabileceği öne sürülüyor. Video oyunları acıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Farklı bir şeylerle oyalanmak veya diğer vücut mekanizmalarına odaklanarak kendimizi acıdan uzaklaştırmaya çalışmak yaygındır. Bunun da ötesinde, oyun oynamanın yüksek kortikal sistemlerimizde analjezik, yani ağrı kesici bir tepki üretebileceği öne sürülüyor. Sürükleyici olmasının da yarar seviyesini belirleyeceği belirtiliyor. Sosyal bağlantılar kurmanıza yardımcı olabilir. Genelde oyun oynayanların izole edilmiş, utangaç oldukları söylenir. Çok oyunculu çevrimiçi deneyimlerin yükselişi, oyuncuların sorunları çözmek için birlikte çalıştıkları yeni bir sosyalleşme biçimine yol açtı. Video oyunları, olumlu bir şekilde bağlantı kurulabileceklerin bulunmasında bir sığınak olabilir. Yoğun hayatlarımızda oyunlar, gerçek hayattaki arkadaşlarla sanal oyun buluşmaları da sunar. Araştırmalar, oyunların, arkadaşların bir araya gelmesi için katalizör olabileceğini göstermiştir. Oyuncuların ortalama %70'i, bazen arkadaşlarıyla oynamaktadır. Geçmiş araştırmalar, oyun oynayanların iyi sosyal becerilere sahip olma, akademik olarak daha iyi performans gösterme ve bazı oyun türlerinin sosyal ve işbirlikçi bileşenleri nedeniyle, diğer öğrencilerle daha iyi ilişkiler kurma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Avrupa genelinden, 6-11 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla yapılan çalışma, oyunları, entelektüel işleyiş olasılıklarında artışla ilişkilendirdi. Çok sayıda video oyunu oynayan çocukların da, daha fazla lise genel yeterliliğine sahip oldukları görülmüştür. Daha iyi akran ilişkileri ve iyi sosyal beceriler arasında da bağlantılar bulundu. Multiple skleroz hastalarında dengeyi geliştirmeye yardımcı olabilir. Çok sayıda siniri etkilemesinden dolayı, multiple skleroz denge problemleri yaşatır. Denge tahtasında durmak gibi fiziksel etkileşim gerektiren oyunlar, hastalarda olumlu gelişmeler göstermiştir. Xbox 360 kullanılan bir çalışmada, hastalar dengelerini geliştirebildiler. Başka bir çalışmada, Wii Fit oyunlarıyla egzersiz yapmak, fiziksel ve bilişsel kapasiteyi zorladı. Dengeden ziyade, ayağa kalkıp hareket etmeye motive etmede yardımcı oldu. Yine farklı bir çalışma, hastaların işlem hızını, kelime oyunlarından daha iyi korumalarına ve hatta geliştirmelerine yardımcı olabileceğini öne sürdü. İşlem hızı, bir kişinin bilgiyi anlama ve bunlara yanıt verme hızını ifade eder. MS hastalarında en fazla etkilenen bilişsel işlevlerden biridir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de belirttiler. Çeşitli forumlarda, Lego, Pokemon Go, Wii Fit, hatta Candy Crush oyunlarının, MS ile ilişkili bazı semptomları azaltmaya yardımcı olduğu tarzında paylaşımlara rastladık. Fakat, bilimsel bir çalışmadan ziyade bireysel, hasta ya da yakınlarının belirttiği durumlar bunlar. Karar verme, sorun çözme becerilerinizi geliştirmeye yardımcı olabilir. Bilgiyi alıp bir saniyede tepki verebilmek gibi işlem hızı, oyun oynanarak güçlendirilebilir. Oyun sırasında sürekli olarak yeni bilgiler görüntülendiğinden, oyuncular hızlı bir şekilde adapte olmaya zorlanır. Hızlı tempolu oyunlar oynayanlar, henüz gördükleri bir görüntü hakkındaki sorulara, oyuncu olmayanlara kıyasla, %25 daha hızlı tepki verdiler.
Açık dünya, görev tabanlı ve çok seviyeli oyunlar, çözülmesi birkaç saat süren karmaşık bulmacalar gibi tasarlanmıştır. Bazen çözüm, oyundaki eylemlerinize göre değişir. Hızlı tempolu bir fantezi ortamında, ayaklarınızın üzerinde düşünmeyi ve strateji oluşturmayı öğrenmek, gerçek dünyaya tercüme edilebilecek bir beceridir. 2013'te yayımlanan bir çalışma, strateji tabanlı oyunlar oynayan çocukların, problem çözme becerilerinde gelişme gösterdiklerini ve bir sonraki öğretim yılında daha iyi notlar alma eğiliminde olduklarını gösterdi. Ancak, bulmacalardan ve gizemlerden, sanal şehirleri veya imparatorlukları yönetmeye kadar pek çok unsur, bir problemi üstlenme ve bir çözüm bulmaya çalışma şansı sunuyor. 122 kişiden oluşan, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin, daha önce oynamadıkları bir oyunu oynarken problem çözme davranışlarını incelediler. Çalışma sonucunda oyunların, bilişsel ve algısal becerileri geliştirebileceği görüldü. Ruh sağlığı açısından faydaları olabilir. Bazı oyunların stres yarattığı düşünülse de, oyuncuları 6 ay boyunca izleyen ve kalp atış hızını ölçen çalışma, belirli başlıkların adrenalin tepkisini %50'nin üzerinde azalttığını buldu. Araştırmalar, bazı video oyunlarının, ruh halini olumlu yönde etkilediğini, daha iyi kalp ritimleri sağladığını göstermiştir. Bu da stresi azaltmaya yardımcı olabileceğinin bir işareti. Bu açıdan video oyunlarının terapi amaçlı kullanılabileceği yönünde çalışmalar var. Bazı alanlarda kullanıldığı da belirtiliyor. Yaratıcılık, görsel, mekansal beceriler. Minecraft gibi pek çok oyun, gezinmek zorunda olunan sanal dünyalarda yer almaktadır. Ve GPS, akıllı telefon ya da herhangi bir harita uygulaması ile değil, kendi mücadelenizde bir yerlere varmaya çalışırsınız. Bu oyunları oynayan çocuklar, görsel mekansal becerileri uygulama şansına sahip olurlar. Bu, mesafe ve alanın daha iyi anlaşılmasını da sağlayabilir. Legolardan günümüz oyunlarına, yaratıcılığı geliştirebilecek çok sayıda oyun bulunuyor. Çeşitli oyunlarla ilişkili 12 yaşındaki oyunculardan, çizim yapmaları, hikayeler anlatmaları, sorular sormaları ve tahminlerde bulunmaları istendi. Bütün çocuklar yüksek düzeyde yaratıcılık ve merak gösterdi. Farklı çalışmalarda, şiddet içeren oyunlar oynayanlar, şiddet eğiliminde oldular. Yaratıcı oyun oynayanlar ise, daha az kavgacı ve yardımsever. Eğlence ağırlıklı oyunlar oynayanların derslerinde daha başarısız olduğu ve obezite açısından daha büyük risk altında oldukları görüldü. Video oyunları isteklerinizi frenleyebilir. Aşırı yemeğe düşkün, sigara tiryakisi ya da alkolik olan oyunculara alternatif olarak kontrol edilebilir bir hizmetli görevi görür. Bir üniversite çalışması, bir bulmaca oyunu oynandıktan sonra seçim zaafları olan arzularda, %24'lük bir azalma olduğunu ortaya koydu. Otistik bireyleri yönlendirebilir. Aslında, uzmanların en fazla bölünmeyi yaşadıkları konulardan biri bu. Bağımlılıkla ilgili iddia edilen endişeler nedeniyle, oyun oynamaya karşı ihtiyatlı olmamız mı, yoksa sosyal etkileşimi basitleştirme olasılıkları nedeniyle, onu benimsememiz mi gerektiği konusunda bölünmeler. Oyun oynayanlar, vücut dili, yüz ifadeleri ve göz teması gibi fiziksel zorlayıcı unsurlar açısından endişelenmek zorunda değiller. Otistik insanlar için bunları yorumlamak zor ve hatta acı verici olabilir. Bu, gerçek hayatta pek sahip olamadıkları güvenli alanı yaratıyor. Ekrandaki hareketi kontrol etmek için, tüm vücudu bir araya getiren sistemleri kullanan oyuncuların, bazen otizmli kişilerin iletişim eksikliğine ters düşen, akranlarla zaferi kutlama anıyla daha fazla meşgul oldukları görülmüştür. Ayrıca video oyunlarının, fiziksel dünyada sosyalleşmeyi kolay hale getirdiği iddiası da var. Pokemon bilgisinin, okul bahçesinde arkadaş edinimine yardımcı olabileceği ya da açık ve tutarlı kurallarla güvenli bir topluluğu teşvik eden Outcraft'ın, uyum ve karşılıklı anlayışı sağlayabileceği belirtiliyor. Son olarak finansal, kariyer boyutu. Oyun endüstrisi, geleneksel spor ve eğlenceden çok daha hızlı bir şekilde hızla büyüyor. Bu büyüyen sektörde pek çok kariyer var. Kodlama, pazarlama veya etkinlik gibi kariyerler. Profesyonel bir video oyuncusu olmak da mümkün. İlk Fortnite Dünya Kupası'nın 16 yaşındaki galibi $3 milyon kazandı. Bunların dışında video oyunlarını ve uygulamaları nasıl seçeceğinizi düşünmek kalıyor.